Geçen bölümde sana 2 deney vermiştim. Aynı zamanda farkındalık meditasyonu vermiştim. Bir derse 3 konu sığdırdım. Çünkü konuşacak çok şey var ve senin kendini geliştirme noktanda gereken çok şey olduğunu biliyorum. Öğrenmek istediğin çok şey olduğunu biliyorum. Çok acele etmemen gerektiğini söyleyeceğim. Neden acele etmemen gerektiğini söylüyorum. Çünkü bunlar yavaş yavaş gelişiyor. Zaten videolar haftadan haftaya geliyor. Lütfen verdiğim ödevleri ve görevleri o haftada yapmaya çalış. Eğer videolara sonradan dahil olduysan yine acele etme. Yetişirsin. Zaten olabildiğince özet ve genel eğitim veriyorum. Detay eğitimlere henüz girmeyeceğim. Genel eğitim bitirelim. Şu an sadece temel maji eğitimleri veriyorum. İlerleyen süreçte orta ve üst maji eğitimleri de vereceğim. Bugün birazcık majinin psikolojisinden bahsedelim. Ardından negatif ve pozitif enerjilerin ayrımından bahsedeceğiz. Şimdi majisyenlerin birçoğu toplumdan uzak ve bilimden de uzaktır. Şimdi bugün biraz bilimi anlatacağım. Sebebi şu. Gerek kendi öğrencilerimden gerekse çevremde gördüğüm maji uğraşçılarından anladığım kadarıyla bu iş biraz insanları deliliğe sürüklüyor. Bu yalnızca maji ile ilgili değil, aslında bütün bilimler insanı biraz deliliğe sürükler. Çünkü bu işin heyecanı, çok fazla okunacak, öğrenecek konu, durum olması ve genel halkın, bu sadece Türkiye için geçerli değil, bütün dünya için geçerli, bu konulardan uzak olması ve sizi bu konularda dışlaması. Çünkü halk genel anlamda şu şekilde hareket eder insanlar ki bazen bunu ben de yapıyorum. Bazen inanmak isteriz. Bunu çok iyi anlıyorum. Fakat inanmanın yanlış olduğunu bilmek zorundasın. Ben uçamam. Benim uçtuğuma veya herhangi bir burak olsun, İslam'da işte İncil'de de var, melekler uçuyor falan işte. Pegasus var Yunan'da ki Pegasus bayağı meşhur. Uçan bir at yok. Ve hiç olmadı. Bak hiç olmadı. Termodinamik olarak bu imkansız zaten. Hem evrim bilimine göre hem termodinamik yasalarına göre bu imkansız. Bunlara inanmayı bırakın. İnanmayı bırakmanızı istiyorum. Yalnızca gerçekleri konuşun ve gerçeklerle yaşayın. Evet, gerçekler acıdır. İlk etapta biraz acı gelecek. Fakat bu çalışmaları yapmaya başladıktan sonra farkındaysanız hep bir deney bir sonuç, hep bir deney bir sonuç ilerliyoruz. Deney ve sonuç düzleminden çıktığınız anda delirmeye başlarsınız. Ruhani hayat, ruhani farkındalıklar, ruhani enerjiler, bunlar size çok tatlı gelmeye başlar. Bunların verdiği heyecan ki özellikle toplumumuzda birçok insan ekonomik nedenlerden dolayı özellikle son yıllarda ve dünyanın gündemi yüzünden de aynı zamanda hayattan kopmaya çok müsaitler. Sakın bunu yapmayın. Tam arada kalmalıyız. Yani hayat burada, ruhaniyet burada. Biz böyle bu çizgide yürümek zorundayız ki daha güçlü, hayattan daha çok zevk alan, daha mutlu, yani birazcık 18 artı konuşacağım, seksi bile benim size şu ana kadar öğrettiklerimi bilirseniz daha keyifli yaparsınız. Kitap mı okuyorsunuz? Daha keyifli okursunuz. Sosyalleşiyor musunuz? Daha keyifli sosyalleşirsiniz ve hayatınız bir anlam kazanmaya başlar. Çünkü artık seviye atlamaya başlarsınız. Bu yalnızca maji bilimiyle olacak bir iş mi? Hayır. Maji bilimiyle uğraşırken fizik, kimya, biyoloji, motor bilimlerinde ustalaşan insanlar örneğin araba tamir ediyor değil mi? Ama o adam orada kimya da öğreniyor. O arabanın gitmesiyle ilgili felsefe de yapıyor. Bunları öğrenmeden de yapabilir, öğrenerek de yapabilir. Ama bu hayatta aslında bir amaca ihtiyacımız var. Ve bu amaç öğrenmek olmalı. En temelde öğrenmek olmalı. Öğrendikçe en çok öğrenmek istediğiniz şeyi seçip bunun üzerine yaşayabilirsiniz. Fakat günümüzde insanlar köleleştirilmiştir. Zaten kapitalist teoremler bunları açıkça belirtir. Ben burada siyasete girmiyorum. Günümüz durumunu özetliyorum. Bu noktada senden istediğim, lütfen, rica ediyorum senden. Ya da artık benden eğitim alıyorsan hocan olarak, üstad olarak sana diyorum ki yapman gereken şey uyanmak. Bu çalışmaları devamlı olarak yapmaya başlamak. Bu sayede daha üstün, daha üst bilinçli, daha zeki ve daha gelişmiş nesiller ortaya çıkabilir. Ve YouTube gibi aslında iletişim kanallarını doğru kullanmaya başlamamız da çok önemli. Elimizin altında Google var. Ya biraz bilimden bahsediyorum şu an dediğim gibi. Elimizin altında Google var ve Google bize her şeyi sunuyor. Ben çocukken ansiklopediler vardı. Ya bir bilgiyi öğrenmek için kütüphaneye giderdik. Saatlerimizi alırdı. Öğrendiğimiz bilgi de yani işte ne kadar doğruysa kabul etmek zorundasın. Başka şansın yok. Orada bir kaynak belirtilmiş. Şimdi Google'a giriyorsun. Sana 200 tane kaynak sunuyor. Unutma. Google'dan bilimsel araştırma yapılmaz diyebilirim. Akademik bir dil oldu biraz. Yani yapılır da rastgele yapılmaz. Girdin Google'a
Dedin ki işte maji nedir? İlk çıkan sonucu tıklayıp okursan yanlış bilgi. Direkt söyleyeyim sana. Direkt yanlış bilgi. Kaynakları araştırıp mesela beni bulursan, benim gibileri bulursan, bu konudaki doğru yazıları bulursan o zaman doğru bilgiye ulaşabilirsin. Ve emin ol ansiklopedi karıştırmaktan çok daha kolay. 2000'den sonraki yetişen nesil çok daha gelişmiş nesil diyebilirim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? İlk defa bir nesil sonsuz bilgiye erişebiliyor. Ve bu ilk kez oluyor. Bu çok korkunç bir şey. Ciddi bir bilgi dezenformasyonu var. Hatta iletişimciler bugün buna dezenformasyon çağı diyor. Yanlış bilgiler çağı. Yani bunun nedeni çok fazla bilgi olması ve insanların akademik becerilerden biraz akademik kesimin kibirli olduğu için bu bilgileri halka öğretmemesinden kaynaklı. Adamın tek bildiği aslında bu. Sen akademik anlayış nedir? İnanmayacaksın, kanıt arayacaksın, kaynağa bakacaksın. Bilimsel bir veri var mı? Bu gerçek mi değil mi? Bunu muhakeme ettiğin zaman tamam sen akademik bir bakış açısına sahipsin artık. Bunu birkaç sene sürdürdüğün zaman o çok kendini profesör, doktor, şu bu falan diye anan akademisyenlerle neredeyse çok yakın olduğunu. Tabii o insanlar okumuş, etmiş, araştırmış, kimisi torpille girenler de var ama hani neyse buraya girmemem gerekiyor şu an. Beni aşan bir konu. Belki bir gün. Ne oldu? Orada hani onlara yaklaşmış olacaksın ve birçok şeyin farkına varacaksın. Gerek ekonomik gerek özellikle ekonomik konuda bu seni çok geliştirecek. Gerek ruhani gerek aslında manevi hayatın aslında hayatın özünde bulunan kesim seni mutlu eden, mutsuz eden, yaşama sevincini bulma şansı olacak. Majide de bu geçerli. Eğer ki bilimsellikten uzaklaştığın anda bir de benim üzgünüm ama acı gerçeklerden konuşacağız. Dediğim gibi ben bazen sert olacağım dedim. Aptallığın tanımını yapan bir adam var. Tanıyorsunuz onu. Albert Einstein. Aptallığın tanımını yapabilmiş tek insandır. Aptallık için diyor ki aynı şeyi, aynı sonucu almak için tekrar deneyen insan aptaldır diyor. Yani ben bir deneme yaptım ve farklı sonuç beklemedim. Farklı bir sonuç bekledim aynı şeyden. Ben aptal sınıfına giriyorum. Aptallık doğuştan mı gelir? Hayır. Hemen aptal olmayı bırakabilirsin. Aynı şeyden farklı sonuç almayı lütfen bırak. Bugüne kadar inanan bir insan oldun. Ne değişti? Artık farklı bir şey dene ve aptal olma. Bundan sonuç almayı dene. Bundan sonuç alamazsan yeni bir yöntem dene ve bilimsellikten asla uzaklaşma. Bu sayede dünyayı daha iyi bir yer haline getir. Ya da ben maji anlatıyorum burada ama bilim de anlatmam gerekiyor. Çünkü maji bir bilimdir ve üzgünüm dünya toplumları bilimden çok uzaklar. Açık konuşacağım ve biraz sert konuşacağım. İstersen benden nefret edebilirsin. Ama gerçekler acıdır. Fakat başlangıçta acıdır. Bunu unutma, buraya geleceğim. Dünya toplumları bilimden çok uzak olduğu için kendilerini aptallaştırmayı çok seviyorlar. Ve aptallaşmak onlara keyif veriyor. Dünyadaki suçları, sorunları, ekonomik sorunları, problemleri, yangınları, doğal afetleri ve aslında dünyayı yok edebilecek ve bizleri kötüye götürecek her şeye aşık olur. Evet, farkındayım. Bu bölümde biraz bilimselliğin ve akademinin önemiyle seni boğdum. Fakat kıyma makinesi örneğimi hatırlarsın. Majiyi de kıyma makinesi gibi düşünmüştük. Bilmeden elini sokarsan elini kaybedersin. Fakat normalde kıyma makinesi gayet insanlık için yararlı bir araçtır. Bu noktada dikkat etmen gereken bilimselliğe ve akademiye önem vermek. Bu sadece maji için değil, bütün hayat ve aslında küresel dünyamız için, bütün insanlar için önemli olan bir değerli madde diyelim, yani değerli bir madde, kural. Bir yasa gibi aslında. Artık bu devirde, teknolojinin bu derece geliştiği bu devirde buna mecburuz. Bu yüzden bu kadar uzattım ve aynı zamanda delirmemen için. Çünkü dediğim gibi bir yanda ruhaniyet, bir yanda fiziksellik, tam ortada olman gerekiyor ve tek bir kuralım var bu konuda. Delirmek istemiyorsan bilimsel olmak zorundasın. Özellikle benim bilimimde. Elbette bu fizik, kimya, biyoloji veya diğer bütün bilimler için geçerli. Fakat bizim bilimimizde bu çok çok önemli bir kural. Hemen çalışmaya geçelim. Şimdi negatif ve pozitif dediğimiz zaman akla hemen iyilik ve kötülük gibi geliyor. Negatif sol olsun, pozitif sağ olsun bu örnekte. Bunun iyilik ve kötülük olmadığını hemen kısaca anlatayım. Şimdi sağ tarafta olumlu bir, aslında pozitif bir cümle kuralım. Babamın cenazesine yetiştim. Olumlu fakat aslında çok acı bir cümle değil mi? Dillerde bu çok yaygın kullanılır. Olumlu veya
olumlu olup aynı zamanda kötü olan bir sürü cümle öbeği bulunur. Yani mesela proton ve nötronda da aynısı vardır. Elektron, nötron, proton. Bunların birine iyi birine kötü diyemeyiz. Bu noktada baktığımız zaman pozitife iyi, negatife de kötü diyemeyiz. Şimdi negatifte neler var? Önceki derslerden biliyorsunuz duygular üzerinden bu enerjiler konusunu anlatmıştım. Heyecan var, korku var, acı duygusu var, hüzün var. Bu tarafta pozitifte sevinç var. Yine kıskançlık var. Bunun yanında mutluluk var, sevgi var, şefkat var gibi gibi gidiyor. Bu çalışmada farklı olarak yapacağımız bu duyguları farkındalığımızın kuvvetinde kullanarak geçen derste öğrenmiştik. Duyguları üreterek imajine etmek. Daha öncesinde mavi bir küre imajine etmiştin. Bu sefer duyguları üret. Sevinç duygusu, neşe duygusu üret. Neşelen, neşelen, neşelen ve o neşe enerjisini buradaki mavi küreye aktar. Yine aynı şekilde kendinde ve başkalarında bunları deneyselleştirebilirsin. Sol tarafta ise negatifi öğreneceğiz bugün. Negatif biraz daha farklı tabii ki. İlk defa deneyimleyeceğin bir enerji türü olacak. Heyecanlan, kork veya acı çek. Farklı olarak yapman gereken siyah bir küre imajine etmek olacak. Siyah bir küre imajine et ve bunu da yine göğsünde ve başka insanlarda test et ve sonuçlarını al. Negatifi çok hızlı geçtim gibi oldu. Komple bir dersi negatife ayıracağım zaten. Fakat negatife veya pozitife kötü veya iyi diyemeyeceğimizi çok iyi anlaman gerekiyor. Ben kendim bir negatif majisyenim ve lanetler üzerine çalışıyorum. Fakat birinin daha mutlu olması için ona bir lanet yaparsam bu iyilik olur. Mutlu olmaya ihtiyacı varsa o kişinin de. Fakat ben bu laneti veya pozitif yaptığım büyüyü kötüye de kullanabilirim, iyiye de. Yani negatif eksiyken pozitif artı oluyor. Aralarında iyilik kötülük dengesi yok. Bu ikisi de evrende eşit şekilde her zaman var olmak zorunda. Diğer bir konuya gelecek olursak biliyorsunuz ki plasebo etkisi var ve çalışmaları bilimsel ilerletmemiz gerektiği için tam burada birazdan videoyu durduracaksın. Daha sonrasında bu negatif ve pozitif çalışmaları deneyselleştirdikten sonra önceki videolardaki gibi deneyselleştirebilirsin. Küreyi oluşturdun, kendi göğsüne sokarsın, başkasının göğsüne sokarsın. Hissiyatlarını deneyimletirsin. Ama bunları yapmadan önce burada videoyu durdur, git bu deneyleri yap. Daha sonra bu videonun son kısmına geri gelip benden durdur dedikten sonra anlatacağım sonuçları al ki bu sonuçları ben daha önceden tahmin edemeyeceğime göre yorumlarda da buluşacağız zaten. Herkesin aynı sonucu aldığını göreceksin. Evet, buradan videoyu bitiriyorum. Videoyu durdurup çalışmalarını yapıp hem negatif hem pozitif hem negatif çalışmaları yapıp buraya geri dönebileceğin yer burası. Evet, git artık. Bak, izleme. İzlersen bilimsel olmayız. Bütün video bunu anlattım zaten. Riyakarlık yapma. Git. Negatif tarafta pozitiften çok farklı bir durum var. Negatif küremiz sabit hareket etmeyecektir. Onu kontrol etmekte bayağı bir zorlanacaksın. Hatta sana acı çektirecek. Pozitif tarafta ise daha kolay kontrol edilebilir fakat daha esnek olmayan bir enerji göreceksin ki zaten bunu daha önce deneyimlemiştik. Negatif karşı tarafın hafif canını yakabilir. Bunda hani bitter çikolata, sütlü çikolata. Şimdi bitter çikolata acı diye kötü değil ya. Yani şimdi yine negatif burada kötü olmaz. Pozitif de sütlü çikolata olsun. Hani bu denklemi tekrardan da hatırlatmış oldum sana. Biri iyi, biri kötü değil. Negatif enerjide alacağın sonuç enerjinin çok hareketli olması olacak. Yani enerjiyi kontrol etmekte bir hayli zorlanacaksın. Verdiğin kişide de serinlik yerine bu sefer acı olacak. Sağ tarafta yeni aldığın sonuç duygularınla bu enerjiyi beslediğin için karşı taraf bu serinliği çok çok daha güçlü hissedecek ve hangi duygu ürettiysen doğrudan o duyguyu hissedecek. Negatifte de aynısı geçerli. Alacağın sonuçlar bunlar olacak. Plasebo'ya bir özetle yapayım hemen, hatırlatma olsun. Plasebo, ben sana eğer ki yarın uyanınca git kapıya 2 kere tıklat, geri yatağına uzan, gece bir yaratık gelip seni avlayacak dersen ve sen buna inanırsan bu gerçek olur. Bu yüzden deneyimizi yaparken ama dersem git kapıya 2 kere tıklat sonra yat uyu, ne olacağını gözlemle dersem hiçbir şey olmayacağını görürsün. Yani bizim örneğimizde ise tabii ki de ben deney ve sonuçlarımı önceden paylaşmıyorum ki sen sonradan gelip videoya benim bu sonuçları daha önceden bildiğimi bilmeni amaçlıyoruz birazcık.
zorlandım konuşmakta. Kusuruma bakma. Ne demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Filosofi etkisinden uzak duruyoruz. Sana verdiğim deneylerde de dikkatli olun. Dikkatli ol. Arkadaşınla deney yaparken, kendin denek seçip deney yaparken her zaman filosofinin dışında kal. Sonuçları önceden hileyle falan benden alma. Yap, not et, gel, sonucunu al. Bu kadar basit. Haftaki dersimizde çakralarla beraber enerjilerimizi daha da güçlü hale getireceğiz ve unutma, bunlar sadece başlangıç. Daha tabii ki de şimdiden insan kontrolleri, başka insanlara hiç dokunmadan enerji vermektir. Başka insanlara hiç temas etmeden duygu aktarımları, işte temel zihin okumalar, zihne fikir yerleştirme gibi çalışmalar yaptık ama bunlar daha işlerin başlangıcı. Daha iyilerini ve daha güçlerini yapacağız. Çakralarla da bu işe devam edeceğiz. Elveda.